Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün harika bir tarifim var sizler için. Çentik kebabı. Şimdiye kadar denemediyseniz eğer şiddetle tavsiye ediyorum. Hadi buyurun geçelim tarife. Siz de bu yemeği bir an önce yapın ve tadın. Şimdi patlıcanlarımı güzelce yıkadım. Böyle üzerlerine bir iki delik açıp hemen közleme aparatımın üzerine koyuyorum. İki adet yeşil köy biberim var. Onları da koyuyorum. Bir adet de kapya biberim var. Hepsini güzelce közleyeceğim. Közledikten sonra da mutlaka bir buzdolabı poşetin içerisine koyup ağzını kapatacağım. Bir 5-10 dakika bekleteceğim. Bu şekilde çok daha güzel soyuluyor. Közleme işlemimi sürerken kabuklarını soyduğum ve güzelce yıkadığım 2 adet patatesi de kızartmalık bir şekilde uzun uzun doğrayacağım. Önce ince halkalar haline getiriyorum. Sonra birkaç tanesini üst üste koyup bu şekilde daha hızlı kesebiliyoruz. İnceliği de şu şekilde arkadaşlar. Sadece birkaç dakikada hem patlıcanlarım hem biberlerim çok güzel közleniyor. 1-2 dakika daha kalsın alacağım. Patlıcanlarımı hemen şöyle bir kaşık yardımıyla sıyırıyorum arkadaşlar. Bu kadar kolay bu işlem. Zaten çok güzel bir şekilde ezeceğiz. Çıkması da kolaylaşıyor. Dediğim gibi buzdolabı poşetine koyduğunuz ve 5-10 dakika beklettiğiniz zaman çok kolay sıyrılıyor. Hemen geliyor görüyorsunuz patlıcanlarım. Ve kabuklarını bu şekilde alıyorum. Şimdi patlıcanlarımın yanına biberlerimi de alıyorum. Onları da doğramıştım. Şimdi patlıcanlarımı güzelce ufak ufak diliyorum. Birazdan hepsinin üzerinden sanki satır gibi geçeceğim, iç içe geçireceğim. Bütün lezzetler daha güzel iç içe geçmiş olacak. İnanılmaz güzel bir köz tadı. Bu köz kokusu ve lezzeti hakikaten hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Yapılışı da gördüğünüz gibi o kadar kolay ki çok maliyetli de değil. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı hepsini güzelce dildik. Şimdi birbirlerinin içine geçiriyoruz. Satır gibi. Oldu bile gördüğünüz gibi. Bu kadar kolay. Bu işlem bitmiştir. Hemen tavamın altını yaktım. 250 gram kadar kıymam var. Yarım yağlı dana döş kıyma. Şimdi bunu güzelce kavuracağız. Topak bırakmadan kavurmaya çalışalım. Mutlaka ezerek ve kavrulmuş haline gelene kadar karıştırmaya bırakmadan yapmalıyız. Aksi takdirde top top olur. Yağ koymuyoruz şu an. Tavamız yağsız tava. Birazdan ilave edeceğiz yağımızı.
Kıymamızı birkaç dakika güzelce kavurduk, gördünüz. Bakın kendi yağı ve suyu çıktı. Onun için önceden yağsız kavurmanızı tavsiye ederim. Böyle hem daha güzel yumuşuyor, kendi suyunu bırakıp çekiyor. Hem de daha lezzetli oluyor. Şimdi hemen bir 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edebiliriz. Tabii ki kıymamızın olmazsa olmazı karabiber ve tuzu da ihmal etmiyoruz. Ben çekme olarak koyuyorum. Biraz tuz, biraz karabiber. Çekme karabiber özellikle kıyma kavurmasına çok yakışıyor. Hemen 1 çay kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı da kekiğimizi koyup birkaç dakika sadece koyduğumuz baharatları karıştırıyoruz yağla birlikte. Sanki tantuni gibi oldu arkadaşlar, şu an görüyorsunuz. Ve kıymamız hazır. Diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Kıymamız yan tarafta dinlenirken hemen bu doğramış olduğumuz patlıcan ve biberlerimizi tavamıza alıyoruz. Tavamıza da 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Ve biraz ısıtacağız, kavuracağız. Patlıcanımız kavruluyor. Hemen 1 yemek kaşığı salça ilavesi yapıp salçamızla birlikte de kavuracağız. Çok kolay görüyorsunuz ama muhteşem bir lezzet. Salçamızın da kokusu çıkmasını bekliyoruz. Buna da biraz tuz ve karabiber koyacağız. Yan tarafta da patateslerimi kızartmak için yağımı koydum. Yağım ısınıyor. Biraz da patates kızartacağız. Birkaç dakika daha hemen şöyle baharatlarıyla kavrulduktan sonra patlıcan ve biberimiz de hazır. Yağım kızdı. Hemen patateslerimizi atıyoruz. Güzelce nar gibi kızartıyoruz patateslerimizi. Yağın kızması önemli. Sadece sallayacağım ilk etapta. Çok fazla karıştırmayacağım. Şimdi başta karıştıracağım. Yerleştireceğim patateslerimi. Sonra sadece sapından tutup karıştıracağım yağımı. Patatesler çünkü birazdan yumuşayacaklar. O esnada eğer karıştırırsak parçalanırlar, çirkin olur. Evet, yerleştirdikten sonra şimdi kızarana kadar ellemiyorum. Sonra ufak hareketlerle karıştıra böyle sallayarak karıştıracağım. Evet, patateslerim gitgide olmaya başladılar. Şöyle birazcık sallıyorum sadece. Kızarmaya başlayınca karıştırabilirsiniz ama kızarmadan önce çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Çünkü o zaman dediğim gibi nişastası yumuşatmış oluyor ve parçalanıyor patatesler ve yumuşuyor. Evet, ışıktan çok fazla anlaşılmıyor zannediyorum ama patateslerim gerçekten çıtır çıtır oldular ve nar gibi kızardılar. Şimdi patateslerimizi artık alabiliriz. İyice yağını süzerek alıyoruz. Nefis patatesler oldu. Şimdi hemen servise geçebiliriz. Bunun için önce patlıcanımızı tabağımıza yayıyoruz. Nasıl mis gibi koktu, lezzetli oldu size anlatamam. Patlıcanımızı tabağımıza böyle genelde yayvan bir tabakta servis ediliyor arkadaşlar. Hepsi güzelce yayılsın diye. Üzerine de hemen patateslerimizi koyacağız. Oh, mis gibi patateslerimiz. Yeme de yanında yat, o kadar lezzetli. Şimdiye kadar eğer hiç denemediyseniz çentik kebabını acilen denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinizi iddia ediyorum. Patateslerimizden sonra biraz su katıp karıştırdığımız yoğurdumuzu güzelce patateslerimizin üzerine döküyoruz. Bol yoğurtla
harika oluyor. Ama mutlaka yoğurdunuzu biraz sulandırın. Bunun keyfi sulu yoğurtla çıkıyor. Her yerine akması ve bulaşması için. Evet, yoğurdumuzdan sonra sıra geldi kıymalarımıza. Kıymalarımızı da hemen üzerine döküyoruz. Evet, bugün de bir yemeğimizin, tarifimizin sonuna geldik. Harikulade çentik kebabı yaptık. Yapılışı çok kolay ama muhteşem bir lezzet. Nispeten ekonomik olduğunu düşünüyorum. Herkesin evinde olan malzemeyle çok çabuk da yapabileceğinizi zannediyorum. İnanın muhteşem bir lezzet. Şimdiye kadar tatmamış olanlara şiddetle öneriyorum. Ama daha önce yemiş, unutmuş, aklına gelmeyen olanlara da bir hatırlatma olsun istedim. Umarım bir an önce evinizde dener ve siz de lezzetle bu tadı tadarsınız, şifalanırsınız. Şimdiden afiyet olsun diyorum deneyecek olan herkese. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz eğer hemen kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız ve kaçırmamak istiyorsanız bildirim zili gerçekten önemli. Sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle videolarımı paylaşır. Ufak da olsa, emoji de olsa yorumlar yaparsanız bana gerçekten çok destek olmuş olursunuz. Bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepinizi çok seviyorum. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.